Selam geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Mayıs ayında bir adım var mı karşıdaki kişiden merak ediyorum. Sessizliğinde neler düşünüyor? Benimle ilişkimle alakalı diyorsan Mehtap Tarot kanalına hoş geldin. Bunun üzerine bir tarot açılımı yapacağız. Hanımlar beyler çaylarınız kahveleriniz hazırsa aklındaki kişinin karakter analizini yapalım. Neler düşünüyor ona göre tarot kartlarının rehberliğini alacağız. Hemencecik hızlıca başlayalım diyeceğim. O da zaten dayanamıyor. Aşk, romantizm, gönül telen, zarafet enerjisini hemencecik önden gönderdi. Alt bilinç notalarında neler varmış? Bir de bunları bir alalım hemencecik. Kaderin müdahalesi. Peki son evrensel enerji kartlarından da bir açıklama isteyeceğiz. Bize anlatsın bakalım bu kişinin durumunu ve yorumlayacağız. Ay kartı geldi. Korku, tedirginlik, gelgitler yaşamak, sezgisel hislerin artışı, annelik enerjisi. Şimdi karşıdaki kişi boş bir enerji de değil. Burada bilinçaltı belki bir karalama, bir müdahale yapıyor olabilir. Fakat burada kaderin müdahalesi çok önemli hayatım. Burada ilişkide soğutma enerjisi değil, değer verme hali var çünkü Afrodit geldi. Afrodit karşıdaki kişinin korkularını, tedirginliklerini yumuşatabilecek olduğunun enerjisini verir. Tutkular, aranızdaki aşkın daha kıymetli olması, daha netleşmeye doğru giden bir durumda olduğunu söylüyor bize. Şans bence olabilir burada. Dikkat etmek lazım. Fakat burada birazcık kıskançlık, birazcık seni kaybetmeyle de bağlantılı enerjiler verebilir. Yani neden bir izolasyon oldu? Birbirinizden neden böyle bir havada kalan enerjiyle uzaklaştınız? Bunların alt notalarına bakacağız. Birazcık ego var mı burada? Hayır, yok. Neden böyle diyorum? Çünkü Afrodit korkuları, tedirginlikleri yavaş yavaş sakinleştirebilecek pozisyonda olduğunu söylüyor. Yani bu süreçte karşıdaki kişinin Mayıs ayında hem kalbin açılması hem de net bir konuşmaya doğru giden bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Bir araya gelme potansiyeliniz çok yüksek. Kaderin müdahalesi sizi bir anda uzaklaştırmış ama tekrar bir araya getirme potansiyeline sahip diyebilirim. İşte burada özlem durumu var. Afrodit çok sevgi doludur. Yani ne diyeyim, aşk var, romantizm var. O yüzden tedirginliğini de biraz anlamak lazım karşı tarafın. Tamamen teslim olamıyor olabilir. Tamamen hayatından çıkamıyor olabilir. Burada netleşmek istediği bir bekleyiş süreci olabilir. Ciddiyet çizgisini bozmadan gelişmeyi takip etmek önemli diyebilirim. Hemen kartlarımızı şöyle bir bırakalım kenarıya. Yavaş yavaş kolektifin en büyük hayrına ben de aracılık yapmaya niyet ediyorum. Bakalım bize ne gibi enerjiler verecek bu enerjiler. Kupası. Ayda ne diyeyim? Ayda ne diyeyim? Yani orada bir Afrodit var, burada bir kupası var. Baştaki kişinin enerjisinde. Devam edelim. Şimdi bu süreçte bunları yavaş yavaş yorumlamamı istersen eğer hayatım, burada duygusal olarak içinde bazı şeyleri netleştirmek istemediğini söyleyebilirim bu kişinin. Hemen şöyle. İnançlar. Bak hani kaderin müdahalesi, aşk, romantizm ama korkular var ya, işte burada da birazcık inancın müdahalesi de olabilir. Neden? Kalbini tam açmak istiyor fakat etik değerler durumundan da bazı engellere takılıyor olabilir bu kişi. Kültürel fark olabilir, din mezhep ayrılıkları olabilir, çok kuralcıdır ve bu kuralları yani ilişkinin büyümesinden ziyade böyle dar bir boğazda kalmasına sebebiyet veriyor da olabilir. Şimdi burada kalbinin şefkat ve sevgi dolu bir hale gelebilmesi için, somut bir hale gelebilmesi için kendi hislerini içinde tutamadığını ve birazcık daha böyle yavaş yavaş açılması gerekiyor. Bu yakınlığı içsel bir netleştirmeye getirmesi gerekiyor. Devam edelim. Ruhunun tazelendiği bir ilham, bir affediş diyor. Merhamete aynı zamanda kendine kalbini açtığını söylüyor bu kişinin. Hisler artık saklanamaz duruma geldiğini
ve güzel bir bereketin olduğunu söyleyen bir durumda olabilir. Şimdi bu, kupa asının bir de negatif tarafı var aslında. Eğer sezgileri onu negatif enerjiye düşürürse kendisini kapatma gibi de bir eyleme geçebilir diye bir enerji veriyor. Bu da nedir? İletişime kapatabilir, yakınlaşmaya kapatabilir kendisini. Bu yüzden, hani, kendi kuralları, düşünce tarzından dolayı, bir darboğaz içerisine girebilir diyebiliriz. Neden? Dindirilemez bir susuzluğu varmış bu kişinin. Sizden başka kimsenin tatmin edemeyeceği bir susuzluk. Sizi her geçen zaman daha fazla arzuluyor diye bir enerji geldi. Hani böyle ben güçlüyüm, aman aman harikayım, beni kimse yıkamaz imajları var ya, o bir kenarıya kalsın. Karşıdaki kişinin şu an kendi iç hesaplaşması farklı olduğunu söyleyebilirim. Yani çekingenlik, o özlem duygusu, anlaşılamama durumu onu çok farklı duygulara getiriyor. Devam edelim. Düşmanlık. Kötü niyet, soğuk, savaş, tehlike, kırıcı veya yok edici duygulardan bahsediyor. Bu alanda devam edeceğiz ve yorumlamasını yapacağız. Şu evrensel element burçlarını da alalım. Önümüzde dursun ve yavaş yavaş yorumlayalım hayatım. Hanımlar beyler, umarım çayınız kahvenizi almışsınızdır. Arada böyle ben gibi böyle keyif yapıyorsunuzdur. Yorumlarda ne alırsınız? Çay kahve içmeyin, biraz samimiyetsiz oluyor demeyin. Ben ailenizin haylaz bir kızıyım ve yorumlamamız da böyle birazcık eğlence üzerine gidiyordur. Umarım bu şekildedir. Geçen sefer de öyle niyet ettim çünkü. Biraz ağır bir açılım oldu. Enerjimiz yüksek olsun. Bakalım neler geliyor. Askıda kalan mevzular Koç burcu. O kadar çok hırsı var ki kendine bence düşmanlığı var bu kişinin yahu. Şimdi hem yakıp yıkıyor hem de tutkusu var. Yani ateş elementine baktığında, Koç aslan yay enerjisine baktığın zaman bu ilişkiyle bağlantılı, yani nasıl diyeyim, kendi içinde hem bazı duyguları bastırmaya çalışıyor, kaderin müdahalesi de var bu alanda. Yani bir şekilde denkleşemiyor olabilirsinizdir. Oturup bir güzel çift laf edemiyor olabilirsiniz, konuşamıyorsunuzdur. Ama bu alanda karşıdaki kişi iç hesaplaşmasını çok yoğun yapıyor diyebilirim. İç dünyasında seni özleme, seni merak etme, senin tarafından anlaşılma isteği çok güçlü bir şekilde çalışıyor. Çünkü doyumsuz kartımız var merkezde ve duyguları diyor yani beni ondan başkası anlayamaz, sakinleştiremez, yakınlaşıp beni nasıl diyeyim huzura erdiremez gibi bir düşüncesi var. Şimdi öncelikle aranıza giren bir suskunluk, çekingenlik ya da duygu adlandıramama hali bu ay çözülecek diyebilirim. Çünkü burada ilk dürtüsü romantiklik ve duygusallık. Yani kuru ve mesafeli bir iletişim değil, kalpten gelen bir açılım olabilir karşı taraftan. Ama düşmanlık kartı ne diyor burada? Kötü niyet. İlk önce oturup da sanki konuşmamız lazım Mehtap ablacığım. Yani benim burada bak bir inanç durumları var. Ama inanç, hani, dini falan, hani, bunları bir kenarıya bırakalım. Burada etik değerlere çok düşkün olan bir karakterden bahsediyor. Kültürel farklılıklardan bahsediyor. Belki kuşak farkı var. Belki, hani, nasıl diyeyim, hani, derler ya, böyle, şimdi aklımdakini de tam aktaramıyorum. Çok fazla, söz hakkı tanımayan, öyle yetiştirilmiş bir ortamda da büyümüş bir kişi olabilir. Yine kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Net bir şekilde bunu belirteyim hayatım. Karşı taraf bu suskunluğu bunun temeline dayandırıyor olabilir. Yani bu kart aynı zamanda aranızda yine bir sayfa açılacağını söylüyor. Geçmişteki kırılmalar bu dönemde sanki yavaş yavaş, belirleyici olmaktan çıkıyor ve daha çok askıda kalan mevzular, düşmanlık ve inanç durumları oturulup konuşulacak ve daha net bir hale gelecek diyebilirim. Şimdi bu kişi sana karşı hissettiği şeyi inkar etmeyi bırakıyor. Çünkü
özlem, doyumsuzlukla beraber artık, kapatılamaz bir kapı haline geliyor olabilir. Sana hissettiği şeyi inkar etmeyi bırakıyor olabilir. Burada oturup konuşalım. Zihnindeki bu gelgitler, korkular, tedirginlikler neyse artık bir konuşalım. Çünkü benim sana hissettiğim boş düşünceler değil, duygusu içerisinde. Mayıs ayı içerisinde, hani, böyle bir duygusal konuşma, şaşırtan bir, iletişim, uzun süre birikmiş olan, dışarı çıkmayan duygular neyse bunların yoğun bir şekilde çözüleceği, konuşulacağı bir enerji var. Yani burada boş bir heves değil, kalpten gelen bir niyette mevcut diyebilirim. Yani net tarih olarak bu kartın açılımı 6 Mayıs 2026 ile 14 Mayıs 2026 arasında duygusal bir adımın veya ilişkiyi ısıtan açık bir gelişmenin yaşanacağını söylüyor diyebilirim hayatım. Burada hem zamansız bir, zaman için niyet almıştık fakat, kartın enerjisi, kupanın, asının enerjisi burada çok yoğun durumlarda diyebilirim. Bir yenilenme var, bir aydınlanma var. Demek ki, daha rahat bir pozisyona geçiyor sizin iletişim durumlarınız bu hanede. Devam edelim yavaş yavaş. Yani yaptığınız düşmanlık ya da arada, işte, konuşamadığınız mevzular neyse artık şimdi ateş elementinin enerjisiyle de daha rahat konuşulacak diyebilirim hayatım. Burada ilişkiyi belirleyen durum neyse bunlar konuşulacak. Çünkü karşıdaki kişi sana karşı duyulamayan, önlenemeyen bir duygu durumunda. Her geçen zaman daha fazla arzuluyor durumunda. Şimdi Kılıç Kralımız da geldi. Şimdi Kılıç Kralı'nda hayatım burada bir duygularını saklayan bir kişi vardır ama bunu açmayı umuyoruz. Burada, liderlik etmek istediğini ve yönetmek istediğini söyleyebilirim Kılıç Kralı'nın enerjisinde. Ay, çok da güçlü geldi. Ben bu kadar güçlü olacağını düşünmemiştim. Yani, bu ilişki nereye gidiyor sorgusunu kendi içerisinde çok, yoğun bir şekilde yapan bir durumda diyebilirim. Devam edelim bakalım. Mayıs ayında, yani, bir adımı var mı? Tek tek neyi temizliyor? Kafasında ilişkiyle alakalı düşünceler neler? Bunlara bir odaklandığımızda neye ya, geçen günkü açılımın devamı gibi para. Şimdi para akışını kontrol etmek. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada belki birbirinize danışmanlık da yapıyor olabilirsiniz. "Ne gibi Mehtap ablacığım?" dediğinde belki aynı iş yerinde olduğunuz bir kişi olabilir bu. Veyahut da, ona yönetimle, para yönetimiyle alakalı fikir verdiğin ya da fikir aldığın bir karakter de olabilir. Birbirinizi bu alanda desteklediğiniz bir kişi olabilir. Burada birbirinizi, sadece ilişkisel değil, maddi manevi bir şekilde de desteklediğin bir durumda olabilir. Burada, gelgitler yaşaması karşıdaki kişinin çok normal. Çünkü, burada bir doyumsuzluk enerjisi vardı ya, demek ki birbirinize, her anlamda akıl fikir verdiğiniz bir ilişki durumunuz vardı. Şu an sessizlik olması ya da birbirinizden uzak olmanız sizi bayağı bir zorluyor diyebilirim. Amma ve lakin şimdi evlilik kartı da sizi tam evlenmelik birisi olarak görüyor. Evlilik için bir çaba sarf etmesini, güçlü bir çaba sarf etmesini sağlıyor ve ona ilham veriyorsunuz enerjisi. Ay, çok da güzel duvaklı bir hatun var burada. Süsü püsü, saçları, bakışları, makyajı çok da güzel. Şimdi para enerjisinin yanında evlilik kartı geldiğinde normalde bu desteden bahsedilir o. Birazcık dikkat edilmesi gereken durum vardır. O da nedir? Çıkar üzerine oluşturulan bir birliktelikten bahseder. Buraya dikkat etmek lazım. Alıp koyduk kenarıya. Bakalım duygusal olarak neler devam ediyor. Bir öfke durumu var. Tamam, bunun her türlüsünü şu an yorumlamam gerekiyor. Pıp pıp pıp. Birazcık bekleyici yok hanıcığım. Bekleyici yok. Şu kartımı da alayım. Çünkü burada bana bir soru işareti oluşturan bir durum var.
İletişim ikizler, hava elementi, ikizler terazi, kova durumu olabilir. Burada karar değiştiren, sabırsız olan bir durum var. Peki, kolektif burada ikiye bölündü arkadaşlar. Neyle bağlantılı? Aklındaki kişi evli mi bilmiyorum. Seninle mi bağlantılı ya da yasak aşk ilişkisi mi yaşıyorsunuz bilmiyorum. Fakat burada bu evliliğe duyulan belki bir öfke durumu var. Ya benim her şeyimi engelliyor bu birliktelik diye de olabilir. Ya da senin bir birlikteliğin varsa burada yani çok da fazla o durumlara girmek istemiyorum. Burada çünkü sana karşı duygu durumunda tam evlenmelik birisi olarak görüyor enerjisiyle devam ediyorum hayatım. Şimdi burada bir omuz omuza bir birliktelik, yan yana yürümelik bir ilişki var. Bu ilişki nereye gidiyor sorusunu çok güçlü bir şekilde düşünmüş bu kişi. Ve şimdi bu soruya net bir cevabı vermeye hazırlanıyor kendi içerisinde. Kamera gitti biliyorum ama en kısa sürede gelecektir. Teşekkür ediyorum canım kameram. Burada yani karşıdaki kişi duygularını ifade ederken aynı zamanda sana karşı niyetini de netleştirecek. Çünkü beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum yani bir kişiye karşı kızgın olma, incinme durumuna karşı verilen tepkiden bahsediyor. Birbirinize düşmanlıkla, kızgınlıkla iletişim kuruyorsanız, yorum yapıyorsanız bunu lütfen bir kenarıya bırakın. Neden bunu söylüyorum? Çünkü karşıdaki kişi ciddi bir zemine çekmek istiyor bu ilişkiyi. Ve eğer önceki tarot yorumundaki gibi maddi sıkıntıları gündemde olup da sıkıntılar yaşayan bir kişi ise bunu iletişim halinde birazcık daha rahatlatabilirsiniz gibi hissediyorum ben. Senden sakladığı çekinceleri, önceki kafa karışıklıklarını veya neden olduğu, geri durduğu durumları sana açık açık anlatacak diyebilirim. Burada ikizler burcu iletişim durumumuz var. Yani Kılıç Kralı burada güçlü bir zihinsel netlik verdiği için aklındaki kişi kendi içinde kararlarını çoktan topluyor hayatım. Çünkü bu artık bir liderlik ve adalet simgesidir de aynı zamanda Kılıç Kralı. Ve bundan belirsizlikten beslenen bir bağ olmaktan çıkıp adı konulan bir yakınlaşma süreci de olabilir. İlla bir hani nasıl diyeyim iletişimin bir birlikteliğe yönlenmesi de olmayabilir. Burada daha netleşecek bir birliktelik de diyebilirim. Yani birazcık daha ortaya çıkabilecek, geri çekilmeyen, hevesin çok fazla kaçmadığı bir durum, bir birliktelikte diyebiliriz bu alanda. Bence bunlar birazcık önemli ama şöyle bir şey söyleyeceğim. 15 Mayıs, 22 Mayıs içerisinde de bu kişinin ciddi açıklayıcı bir iletişim konusu da olabilir. Yani bana çok fazla tarih enerjisi geliyor şu anda. Bunları yazabilirsiniz kenarıya. Mayıs ayı çünkü onun sessiz kalabileceği bir alan değil. Bu enerjilere baktığım zaman bu kişi çatır çatır gel buraya oturup konuşacağız diyen bir durumda gibi hissettiriyor bana. Bu nedenle karşı tarafın geri çekilen değil, kontrolü dediğim gibi Kılıç Kralı'nın enerjisinde eline almak isteyen, temas kuran bir taraf haline gelebileceğinin mesajını gerçek bir şekilde veriyor diyebilirim. Yani hoşlandığını hissettirmekle kalmayacak bu kişi ve net bir şekilde düşüncelerini ister tartışma yoluyla, ister mesaj yoluyla yani her haliyle kendisini net bir şekilde ifade edebileceği bir çizgiye getirebilecek diyebilirim. Devam edelim bakalım. Yani bu ilişkiyi daha dengeli, daha anlaşılır, daha böyle hoş bir hale nasıl getirir? Çünkü zihninde şu an bir panik hali var. Yani sizin birlikteliğinize hep bir kaderin müdahalesi gibi durumlar geldiği için şunu söyleyeyim, tesadüflere yer yok diyebilirim hayatım. Devam edelim bakalım. Tılsım dokuzlusu işte sonunda duygusal açılımın en net konuşma kartına da geldik hayatım. Daha dengeli, daha seçilmiş, daha böyle net bir hale geldiğinin
kartı diyebilirim. Özdeğer, emeğin meyvesidir diyor kart. Kendi ayaklarının üstünde durma, kendi alanına güven ve konfor bulma kartıdır. Güzel bir yaşam, sağlıklı bir beden, sakin bir özgüven. Yani güzel, mükemmel görme hissiyatı içinde de kendisini, ilişkisini yorumluyor bu kişi diyebilirim. Kamerayı birazcık daha bozayım ben. İçim rahat etsin. Pardon. Şu soğumuş çayımdan birazcık daha içeyim. Bakalım bakalım. Aklındaki kişi senin bak şimdi seni hayatında normal bir haliyle görmüyor zaten. Duygularında doyumsuz ve evlenmeye uygun, evlenmeli nasıl diyeyim, eşdeğer bir kişi olarak görüyor. Tam ifade edememiş olabilirim kendimi. İdare edin lütfen. Çözüm senin elinde. Bir konuya açıklık getirilecek. Aynı zamanda mülk sahibi olmak, finansal konularda ilerlemek ve ilişkinin seviye atlayacağını söyler. Daha ne desin kartlar yahu? Yani bu kişi hem güven vermek hem de sana hayatında özel bir yer açmak istediğini netleştiriyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Hem sevgi olarak hem de yani düşünsel olarak eşdeğer bir durumda görüyor. İlişkiye emek verilmesini, özen gösterilmesini ve bu bağın kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini söylüyor. Güzellik ve zarafet kartı geldi. Sizi son derece güzel buluyor ama güzelliğiniz onu korkutuyor. İşte hani zaten burada da kamer ay kartı vardı ya. Acaba ne olurum? Acaba yetebilir miyim? Acaba ilişkimiz hani dengelenebilir mi? Öyle düşünceler var. Başka birinin sizi daha çok hak ettiğini düşünüyor. Özgüven durumu gerçekten psikolojik olarak bu ilişkiyi baltalıyor da olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Acaba yetebilir miyim? Acaba ben onu mutlu edebilir miyim? Tatmin edebilir miyim? Acaba duygularına hitap edebilir miyim düşüncelerde? Birazcık da bu ilişkiyi gerçek anlamda yorar. Şefkat duygusu, sevecen bir tavır, acıyarak veya koruyarak sevme durumu, anne şefkati. Vay vay vay. Diğer kartımı da alayım. Detaylı yorumlamaya hemencecik geçeceğim. Hakkaniyet, eşitlik, canım, terazi. Şimdi burada bir dengenin, sevginin ve şefkatin, zekanın uyumlu olduğu durumlar. Daha çok böyle hava elementi çok baskın çıktı. Canım hava elementi burada ikizler, terazi, kova enerjisi çok yüksek. Şimdi burada bir oturup gel konuşalım durumu çok fazla. Burada plan yapma, daha çok sık görüşme, iletişim kurma gibi durumlar olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü tılsım dokuzusu ilişkideki gelişmenin yüzeysel kalmayacağını çok güçlü bir şekilde somutlaştırıyor. Burada çözüm senin elinde diyor. Yani her ne kadar aranızda hani ayrılıklar vesaireler olmuş olsa da bu kişi bunları netleştirip daha çok iletişim konusuyla iletişim kurarak birbirinize yakınlaşmayı getiriyor diyebilirim. Yani sen diyebilirsin biz ne yaşıyoruz yahu? Artık karşı taraf da demek ki bu duygu içerisinde ki bu bağ artık güçlü bir şekilde kuruluyor olabilir. Burada bir somutlaşma var. Senin enerjine karşı duyduğu hayranlık burada daha belirgin. Burada bir hani dedik ya güzellik, doyumsuzluk vesaire ama iç dünyasına diyor ki evet birbirimize yaptığımız bir problemler durumu var. Eee, arızalar var ama birbirimize yardım ettiğimiz zaman bu şefkat ve hakkaniyet, eşitlik durumuna gelebiliriz düşüncesinde. Burada zaman ayırır, tutarlı davranırsa kartın mesajı daha güçlü olabilir. Burada karşılıklı değer gören bir enerjiye geçebilirsiniz. Çünkü sana karşı düşünceleri hem evlilik hem de seni son derece çekici, güzel buluyor. Eril dişil enerji ayrımı yapmıyoruz yine hayatım. Burada öyle bir şey buluyor ki acaba yani ben onu hak ediyor muyum düşüncesinde de olabiliyor. Bunlar gerçekten enerjiyi birazcık törpüleyebilir.
Ama zaman ayırırsa, seninle vakit geçirirse artık eskisi gibi olmayacağını, görebilir diye hissediyorum diyebilirim. Aynı zamanda ilişkinin tek taraflı bir beklenti olmasından çıkıp karşılıklı değer gören bir zemine taşındığını da söyler tılsım dokuzlusu. Net olarak adım var mı Mehtap abla dediğinde 24-31 Mayıs arası tarihlerinde ilişkinizin somut bir biçimde güçlenebileceği mesajını verebilirim. Görüşme, plan, iletişim konusu temas açısından daha belirgin bir ilerleme yaşanılabilir diyebilirim. Çünkü mutfak kartı çözüm bulacağının enerjisini veriyor. Hakkaniyet, eşitlik enerjisiyle besleneceğinin, müjdesini veriyor. Kartların aslında toplamına baktığında Mayıs ayı sizin için boş bir bekleme dönemi değil gibi geliyor. Daha çok ilişkide açılımın olduğu, daha çok, tartışmadan ziyade bunların sakinleşip askıda kalan mevzuların iletişimle eşitlik haline geldiği bir sürece girdiğinizi söyleyebilirim. Aklındaki kişi olumlu adım atar. Üstelik bu adımı geçici bir hevesle değil, daha böyle bilinçli bir yönelişle ilerletebileceğinin mesajını veriyor. Ayın başında duygusal yakınlaşma, ortasında ciddi konuşma, sonunda ise ilişkinin daha düzenli ve değerli hale gelme potansiyeli mevcut hayatım. O kişi seni hayatına almak istiyor. Mayıs ayı boyunca da bu adımı net bir şekilde görünür hale getirir diyebiliriz. Tabii ki de en güzelini Rabbim bilir. Biz sadece burada tarot kartlarının rehberliğini alıyoruz. Hanımlar beyler, vallahi güzel bir Mayıs ayı açılımı oldu. Devamında izleyelim bakalım neler getirecek bize. Güzellikler, evren, Rabbim, hayat. Hadi bakalım aklındaki kişiye odaklan bakalım. 3 tane kart seçeceğim. Kendisini nasıl savunacak, nasıl ifade edecek bu ilişkiyle bağlantılı olarak? Alman gereken mesaj neyse 1, 2, 3 olarak seçebilirsin. İstersen hepsini de seçebilirsin. 1 numarayı seçenler. Keşke söylenenleri geri alabilseydim diyor kendisi. Devam edelim 2 numara. Sana ihtiyacım var. SOS. 3 numarayı seçenler. Sana ne söylemek istediğimi düşünmeye çalışıyorum diyor sevgili 3 numara. Şu an netleşen bir durum var. Zaten 3 numarada çok açık bir şekilde bahsetti. Problemler vesaireler, öfke yaratabilecek her şey yavaş yavaş çözümlenip sana ihtiyacı olduğunu idrak edip ve akabinde de bir hamle durumuna geleceğini söyledi. Vallahi yine aşk romanı gibi bir açılım oldu. Hanımlar beyler kendinize çok dikkat edin. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Ha bu arada özleyenler için Mehtap ablacığım önceden videoların sonuna şarkı koyuyordun. Çok özledik onları diyenler için şu eskiden benim yaptığım şarkılardan ekliyorum. Keyifli dinlemeler. Hoşça kalın. Bıktım triplerinden, bıktım seni idare etmelerden. Bıktım oğlum, bak oğlum, düş artık yoruldum. Yine duman ve keder, duvarlar ve çiçekler. Bugün bu kızda hüzün, arama açama. Geçmişi unut artık, gülmek ne kadar uzak. Sensiz olsam da hala bu kızın kalbi sana yanmakta. Ama anlamıyorsun ki. Sen zehir gibi nefes ama gördüklerim gerçek. Yalanları bırak artık, tribini terk et. Terk et. Beni dinle. Kitaplar öğretmez bazen ama zaman en iyi öğretmen. Bak hatun artık sana güvenmez, yapma dedim sana. Ama mezarını kendin açtın, koştun gittin içine kendin yattın. Bir daha sana inanmaz.